Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugün ilk olarak malumunuz acımız büyük Gürcistan'da yaşanan C-130 kargo uçağı kazası sonrasında Milli Savunma Bakanlığımız merak edilen soruları cevaplandırmıştı. Bugün de 20. şehidimizin naaşına ulaşıldığı belirtildi ve uçağın kara kutusu şu an Ankara'daymış. Hemen akabinde yine bugün gün içerisinde şehitlerimizin naaşlarının Türkiye'ye ulaşması beklenmekteydi. İsterseniz Milli Savunma Bakanlığımız merak edilen sorulara dair nasıl cevaplar vermiş, gerçekler ne şekildeymiş hep birlikte bir detayları öğrenelim. MSB ilk olarak uçakta mühimmat taşınıyor muydu? Bu sorunun cevabını verdi. Deniliyordu ki uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yokmuş. Hemen devamında uçağın düşüş nedeni konusunda bir bulgu var mı? MSB dedi ki şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken, devam eden kaza kırım incelemesi sonrasında olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır. Başka bir helikopterin sinyali alındı mı? Radar kayıtlarında bileceğiniz üzere aynı dakikalarda bölgede başka bir helikopterin tespit edildiği belirtiliyordu. Kıymetli dostlar, bu konuya dair de MSB uçak düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan'a ait bir helikopterdir diye cevap vermişti. Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı doğru mu? MSB diyordu ki bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan'dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasına müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam edilmektedir deniliyordu. Düşen uçak eski ve bakımları yetersiz miydi? Bu konuya dair de MSB dedi ki eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hala hazırda 70'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde uçağa RGS aviyonik modernizasyonu uygulandı. Planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldı. En son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir deniliyordu. Son olarak da Milli Savunma Bakanlığımız envanterde bulunan diğer C-130 kargo uçaklarının uçuşlarına devam edip etmeyeceğini cevaplamıştı. Deniliyordu ki uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibariyle tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelenmesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır diye açıklamalar bu şekilde sonlanmıştı. Gerçekten de çok acı bir durum ya. Şehitlerimizin mekanı tekrardan cennet olsun. Rabbim bir kez daha böyle bir acıyı bizlere yaşatmasın. Hemen devamında da Milli Savunma Bakanlığımız şu mevzuya değiniyordu. Hani şehitlerimizin isimleri daha Milli Savunma Bakanlığımız ailelerine ulaşamadan, şehit yakınlarına ulaşamadan sosyal medyada bir anda yayılmıştı ya yalan yanlış bilgilerle. İşte Milli Savunma Bakanlığımız bu paylaşımı yapan sosyal medya hesapların hepsinin incelendiğini ve bundan sonraki süreçte o sayfalar hakkında, o paylaşımı yapan hesaplar hakkında Milli Savunma Bakanlığımızın suç duyurusunda bulunacağı belirtilmekteydi bu hesaplar hakkında. Halen uçağımızın nasıl düştüğüne dair kesin bir sonuca varmak imkansız. Önümüzdeki günlerde özellikle de uçağın kara kutusu oldukça önemli olacak. Yani uçağın kara kutusu bileceğiniz üzere kokpitte düşüş esnasında neler konuşuldu veyahut da uçağın irtifa, hız, yükseklik bu kayıtları ne şekildeydi? Bunların hepsi kara kutuda kayıt halindeydi. Kara kutu bugün Ankara'da incelenmeye alındı. Özellikle de Gürcistan Hava İdareciliğinden temasın kesilmesi, hiçbir şekilde yardım çağrısında bulunulmaması yani olayın asıl dikkat çekici noktalarındandı. Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bu cümle bence oldukça önemli. Uçakların geçmişine baktığımızda 50-60 yıllık uçaklar Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri kullanıyor. Daha sonrasında hizmet dışı değil. Bakın altını çiziyorum. İhtiyaç fazlası olduğundan dolayı Türkiye bu uçakları satın alıyor Suudi Arabistan'dan. Bakım konusunda da bileceğiniz üzere belki de Türk Hava Kuvvetleri dünyadaki en titiz hava kuvvetlerinden bir tanesidir. Mevzuda böyle olunca işte kıymetli dostlar
elin bir kaza karşımıza çıkıyor ne yazık ki. Yine olaylar incelenecektir. Önümüzdeki günlerde detaylı net bir şekilde uçağımız neden düştü, bir ihmal var mıydı, net bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Tekrardan ülkemizin başı sağ olsun diyorum ve bugünkü ikinci konu başlığımızda hep birlikte ve Katar'ın çelik kubbeye olan ilgisine gideceğiz. Kıymetli dostlar, dış basının iddialarına göre Katar geçtiğimiz günlerde bileceğiniz üzere 28 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam Katar heyeti Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. İşte kıymetli dostlar, bu ziyarette Türkiye'nin Aselsan üretmiş olduğu çelik kubbeye yönelik çok önemli iddialar var. Detaylar bir karşımıza gelsin. Çelik kubbe Katar yolcusu mu? Dış basından Army Recognition tarafından paylaşılan iddialar şu şekildeydi. Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı'nın 28 Ekim 2025'te Ankara'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüşmesinin ardından Aselsan'ın çelik kubbe hava ve füze savunma mimarisini satın alma teklifini değerlendiriyormuş. Alınırsa eğer çelik kubbe Katar'ın Taat, Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleriyle çok katmanlı entegre bir koruma sağlayacakmış. Katar'ın resmi açıklamaları da Ankara'daki görüşmeleri doğruluyormuş. Durum daha bitmedi. Çelik kubbeye sadece Katar'dan bir ilgi yokmuş. Haberin devamında Umman, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'ın da Aselsan üretimi çelik kubbeye talip olduğu yönünde bir şeyler yazılmıştı. Ama şunu belirtmek istiyorum. Özellikle de Katar'daki Doha saldırısı, İsrail'in saldırısından hemen bir gün sonra hatırlar mısınız? Savunma Sanayi Başkanlığımız Aselsan'la milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Hatırladınız değil mi o sözleşmeyi? Herkesin aklına açıkçası şu gelmişti. Acaba Katar hemen saldırının ertesi günü Türkiye'ye çelik kubbe siparişi mi verdi? Çünkü gerçekten de 2, küsür milyar dolardı. Yani çok yüksek bir tutardı. O dönemde bu mevzu pek netlik kazanmamıştı ama Katar'ın ciddi ilgisinin bulunduğu Katarlı makamlar tarafından da doğrulanmış oldu aslında bu haberle birlikte. Hemen devamında hatırlayacağınız üzere 2 gün önce Savunma Sanayi Başkanlığımız yine Aselsan'la milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Hepsi bunların çelik kubbe tedariğine yönelik. Özellikle de Arap coğrafyasında eğer ki bir ülke kendisini bağımsız bir şekilde savunmak istiyorsa dış tehditlere, özellikle de İsrail'e karşı aslında çelik kubbe belki de onların alabileceği tek sistem olarak karşılarına çıkıyor. Daha öncesinde defalarca söylemiştim. Gittiniz Amerika'dan, gittiniz işte Avrupalardan, gittiniz Ruslardan sistemler aldınız. Araplara sesleniyordum. Hiçbir işe yaradı mı? Adamlar Doha saldırısında radarlar kapalıydı. Yani İsrail'in atmış olduğu füzeler görülmedi. Anlayabiliyor musunuz mevzuyu? Yani milyar dolarlar verip işe yaramayan hava savunma sistemleri alacağınıza çok daha uygun maliyetlerle gelin Türk hava savunma sistemleri ülkenizi 7/24 hazır bir şekilde korusun. Bu mevzunun başka da çıkarı yoktur diyorum ve son günlerde İsrailli heyetler sürekli Yunanistan'a gir çık yapıyor. Kıymetli dostlar, üst düzey İsrailli yetkililer İsrail Başbakanı Netanyahu'nun talimatıyla Yunan mevkidaşlarıyla Atina'da bir araya gelmişler. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkan vekili Gil Rich ve askeri sekreteri Tümgeneral Roman Goffman Atina'da Yunan mevkidaşlarıyla siyasi ve bölgesel konularda görüşmeler gerçekleştirmiş. Yunan ve İsrail orduları son olarak havada yakıt ikmal tatbikatı gerçekleştirmiş. İsrail tankerleri Yunan savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapmıştı hatırlayacağınız üzere. Tabi İsrail heyetinin Netanyahu'nun talimatıyla Yunanistan'a gitmesinden sonra karşımıza hayırdır acaba bunlar niye gitmişti diye sorduğumuzda aynen şöyle bir cevap çıktı. Haberi gördünüz mü? Kudüs'ten şahmat. İsrail elektrik kablosu için B planını masaya yatırdı. İsrail Kıbrıs ayağının önce inşa edilmesi önerisi bu ne anlama geliyor? Yunan basından Enoplos yazmıştı. İsrailler Yunanistan'a demiş ki siz hani elektrik kablosu düşecektiniz Kıbrıs'a, çünkü niye? Güney kesimde elektrikler her gün gidiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde durum öyle değil. İşte siz oraya Yunanistan'dan kablo çekecektiniz de Türkler buna izin vermiyordu. Biz öyle yapmayalım. Biz ilk başta İsrail'den kabloları Güney Kıbrıs Rum kesimine götürelim. Türkler de bu sayede bu projeye engel olamazlar. Daha sonrasında Yunanistan'dan kabloları çekeriz. İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan bağlantısını sağlarız diye İsrail yetkililerin Yunanistan'a böyle bir teklif yaptı. Yazılıp çizilmekteydi. Açık açık şunu belirteyim. Özellikle şu son dönemde İsrail ve Yunanistan artık iyice birbirine yakınlaşma pozisyonuna girdiler. Daha öncesinde de böyleydi ama daha öncesinde Yunanistan, örnek veriyorum, Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği tezlerini kullanırdı. İşte Türkiye bize saldırmaya falan kalkarsa karşısında Avrupa Birliği'ni bulur falan derdi Yunan basını. Fakat Yunanistan hop rotayı İsrail'e çevirdi. Diyor ki artık Yunan basını, ben her gün okuyorum biliyorum yani. Eğer ki Türkiye bize saldırırsa karşısında İsrail'i bulacak diyor. Önceden mesela Avrupa Birliği vardı. Şimdi SAFE programında özellikle de
Avrupa Birliği Yunanistan'a baskı yapıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimine baskı yapıyor. Yani kulağımıza gelen son bilgiler, Yunanistan daha öncesinde hani diyordu ya, yok hiçbir şekilde Türkleri seyfe almayız. 150-160 milyar avroluk programa, savunma sanayi programını almayız diyorlardı ya. Yunanistan son olarak artık şuna gelmiş. İşte casus belli. Türkiye'nin işte adalar mevzusundaki savaş sebebidir mevzusu var ya. O mevzu eğer ortadan kalkarsa Türkiye SAFE programına dahil olabilir diyor şu an Yunanistanlılar. Daha öncesinde hiçbir şekilde giremez diyordu Türkler bu programa. Yani ilerleyen günlerde bu sefer casus belli de ortadan kalkacak. Türkiye bir bakmışsınız Yunanistan bir şekilde izin vermiş. Çünkü Avrupa Birliği'nin baskısına dayanamamış. Türkiye SAFE programına dahil olmuş. Önümüzde bugünler var yaşanacak size diyeyim yani. Şu an Yunanlılar Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye muhtaç olduğunu zaten anladılar. Mesela bugün bir analiz yayınlanmıştı Yunan basınında. Ne diyordu? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne işgali diyordu. Analizin detaylarında da diyorlardı ki işte tam da bu noktada Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen askeri sanayisinin kapasitesini bir Truva atı gibi kullanarak SAFE programıyla Avrupa'yı işgal etmeyi ve elbette daha derin hedeflere ulaşmak isteyen revizyonist şeytan Türkiye karşımıza çıkıyor diye Yunan basını haber giriyordu. Devamında da gerçek şu ki birçok Avrupa Birliği ülkesi için Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisine aktif katılımı muhtemelen bir sorun teşkil etmiyor. Bu durum kısmen bu ülkelerin son yıllardaki silahsızlanma süreçlerinden ve Türkiye'nin en azından şimdilik burası önemli, dünyada öncüsü olduğu insansız hava, deniz ve kara taarruz sistemleri gibi modern ve uygun maliyetli sistemlerinin üretimi için Avrupa endüstriyel savunma altyapısının ciddi eksikliklerinden kaynaklanıyor denilmekteydi. Yani Yunan basını diyor ki Türkler şu son dönemde dünyada en iyiler demiş. Hangi alanlarda? İnsansız kara araçları, insansız hava araçları, insansız deniz sistemleri. Türklerin ürünleri hem uygun hem de etkili. Avrupa'da buna karşı koyamıyor ve Türkiye bu sayede aslında alttan Avrupa'yı işgal ediyor deniliyordu bugün. Ben söylemiyorum. Yunan basını söylüyor. Yani mevzu bu. Avrupa şu an kabul etti. Türkiye projede olacak. Türkiye bizim savunmamıza katkı sağlayacak diyor Avrupa. Zaten rastlantı değil, çok değil. Yaklaşık bir hafta önce Baykar'ın İtalya üretim planı iyice netleşti. Yani Baykar'ın tüm hava araçları İtalya'da üretilecek. Devamında İngilizler daha geçen hafta TUSAŞ'taydı. Beraber bir şeyler yapalım. Beraber hatta Anka 4'lerin yapılacağı falan tartışılıyor. Anladınız mı? Devamında İspanyolların zaten özellikle Türkiye ile havacılık anlamında işbirliği karşınızda. Almanlar çıktı bir de son günlerde. Almanlar da Türk insansız hava araçlarıyla bir şeyler yapmak istiyormuş. İşbirliği yapmak istiyormuş. Yani önümüzdeki günlerde bir de Fransa ayağımıza gelirse hiç ama hiç şaşırmayın diyorum ve bugünkü haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Tekrardan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.